Selam, ben Siyah Zetsu. Fark ettiyseniz son birkaç videom tamamen hızla alakalı konular. İkisi ışınlanma, birisi ayak hızı falan ve bir nevi seri olan bu videoları en hızlı 7 karakter sıralaması yaparak bitiriyorum. İyi seyirler. Bu listeye Otsutsuki gibi uzaylıları ya da Six Paths karakterlerini dahil etmiyorum. Genel olarak ninjalardan bahsedeceğiz, haberiniz olsun. Bir diğer nokta, hız konusu gerçekten kendi altında çok fazla başlığa ayrılabiliyor. Ama ben genel olarak hızlı dendiğinde akla ilk gelen karakterleri sıralıyor olacağım. Yoksa listedeki bazı karakterler ışınlanma yetenekleri sayesinde, bazı karakterler de seyahat hızı sayesinde, bazıları da dövüş hızı sayesinde kendisinden üstündeki kişilerden kendi konularında daha hızlı olabilir. Ayrıca tamamen öznel yorumlarından oluşan bir liste olduğu için bazı kısımlarına katılmamanız son derece normal. Eğer farklı düşündüğünüz bir kısım varsa yorumlarda nedeniyle birlikte yazmayı unutmayın. Listemizin 7. ve son sırasında bulunan karakter, daha doğrusu karakterler Raikage'ler. 3 ve 4. Raikage çok abartı denebilecek derecede saçma sapan bir seviyede hızlılar. Yıldırım zırhı denen tekniği sayesinde Raikage'ler hız, güç, dayanıklılık gibi bütün statlarını arttırabiliyorlar. Yani tekniği inceleme videosu olmadığı için diğer kısımlarına ilişkin detay vermeyeceğim ama hız konusunda fevkalade bir iş çıkarıyor. Zaten ikisi de yaşadıkları dönemin en hızlı ninjaları arasında isimlerini yazdırmış durumdalar. Hatta bu hızın da aşamaları var ve en son aşamada sadece Minato ve Naruto 4. Raikage'den daha hızlı olarak gösterildi. Peki ne kadar hızlılar konusuna gelecek olursak, şimdi burada yabancılarda scaling denen ama Türkçesi tam karşılamadığı için benim karşılaştırma olarak nitelediğim bir sistemi izleyeceğiz. Şimdi biz şunu biliyoruz. Sasuke'nin kullandığı Kirin tam olarak gerçek bir yıldırım ve yere saniyenin 1/1000'i gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Bunu da Zetsu söylüyor. Ayrıca ışık hızında değil ama çok yakın hızda seyahat eden bir teknik. Ve çakrası bitmiş, ağır yaralı, neredeyse kör Itachi bile Kirin'e reaksiyon verebilmişti. Buradan da Raikage'nin hızına bağlayacak olursak, bildiğiniz gibi Sharingan bir ninja silahı ve kişi ne kadar yetenekliyse o kadar verimli kullanabiliyor. Sasuke'nin Itachi'den daha iyi Sharingan kullanabildiği de bize zaten söylenildi. Üstüne bir de normal Sharingan aşamalarından bahsedersek, yine bildiğiniz gibi Sharingan evrimleştikçe tepki becerisi de artıyor. Yani diyeceğim şu ki, şuradaki ağır yaralı ve neredeyse kör Sharingan'a sahip Itachi, Kirin gibi neredeyse ışık hızında bir tekniğe reaksiyon veriyorken, şuradaki tam anlamıyla sağlıklı, parlak gözlere sahip ve Sharingan'ı daha iyi kullanabilen Sasuke, Raikage'ye reaksiyon veremiyor. Yani Raikage, Kirin'den bile daha hızlı. Hatta databook'larda Lariat tekniğiyle alakalı ışık hızına çok yakın deniyor. Yani yazar zaten söylemiş ama ben kafanıza yatması için o kadar karşılaştırma falan yapıp sağlam bir temel oturtmaya çalıştım. 6. sırada Uchiha Shisui var. Aslında Shisui'ye dair neredeyse hiçbir bilgimiz yok. Yani çok hızlı olduğunu biliyoruz. Mesela mahallede ona body flicker'cı Shisui diyorlarmış. Herkes hızından dolayı korkuyormuş falan. Tabii sonuçta doğruluk payı olan şeyler ve hepimiz zaten hemfikiriz. Burada da sormamız gereken şey onu neden Raikage'lerin üstüne 6. sıraya koyduğum. Burada da şöyle düşündüm. Şimdi Raikage Sasuke ile kapışırken hatırlarsanız body flicker tekniğini kullanıyordu. Bu sayede Amateras'tan sıyrılan Raikage arkasında silüetini bırakıyordu. Bunu da body flicker tekniğini açıkladığım videoda anlatmıştım. Eğer neden olduğunu bilmiyorsanız o videoyu da kontrol edebilirsiniz. Shisui hakkında da şunu biliyoruz. Gözün bile algılayamadığı kadar hızlı olan ve bu yüzden arkasında silüetini bırakıyor gibi görünen Shunshin tekniğini sadece seyahat etmek için değil, ayrıca savaşmak için aktif bir şekilde kullanabiliyor. Mesela şurada Salise'nin 1/1000'i içinde falan kopyadan kopyaya geziyor ki her biri aslında gerçekmiş gibi görünsün. Yani görünümünü koruyabilsin. Çünkü hepsi o kadar yüksek hızı insan gözü algılayamadığı için görsel bir imajdan ibaret. Yani işin özü, Raikage burada seyahat için kullanıyor ve arkasına imaj bırakıyor gibi görünüyor ama Shisui tamamen farklı konumlara resmen ışınlanır gibi hareket edip aynı anda birden fazla konumda görüntüsünü bırakıyor ve bu da onu Raikage'den daha hızlı yapıyor.
En azından ben böyle düşünüyorum. Ve sanırım bu listedeki en tartışmalı konu buydu. Sizce Shisui, Raikage'lerden daha mı hızlı? Ne düşündüğünüzü mutlaka yazın. Listenin 5. sırasında Gai Sensei var. Gai Sensei'nin normal hızı tabii ki çok hızlı ama bu listede 5. sıraya sokan özelliği 8 kapı tekniği. Gai 8. kapıyı açtığı zaman tüm limitlerini kaldırarak normal bir insandan 100 kat daha iyi ve geçici süreliğine 5 Kage'den daha güçlü oluyor. Buradaki güç de tabii ki sadece kas gücü değil, her anlamda daha güçlü olarak kullanılıyor. Aslında düz mantık düşünürsek sırf bu cümle için bile Gai'nin Raikage'lerden daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 4. Raikage'de 5 Kage'den bir tanesi ve Gai her anlamda 5 Kage'den daha üstünse hızda da Raikage'den daha üstün olmalı. Shisui'nin üstüne koyma sebebimse 10 kuyruklunun Jinchurikisi olmuş Madara'ya karşı bile çok zor anlar yaşatabiliyor olması. Şimdi Jobidara artık ninjalıktan çıkıp uzaylı bir ucubeye döndüğü için bu listeye koymuyorum ama Minato'nun ışınlanma tekniğine bile reaksiyon verebilen Madara'ya o kadar zor durumlar yaşattı ki neredeyse öldürüyordu. Burada da yanlış anlaşılma olmasın, Madara Minato'ya tepki verip Gai'ye veremedi. Bu yüzden Gai daha hızlı gibi bir anlam çıkaranlar mutlaka olacaktır. Ama demek istediğim bu değil ki daha Minato'ya gelmedik bile. Bu arada Gai Sensei ile alakalı bir diğer yanlış bilinen nokta şu uzayı bükme muhabbeti. Ne zaman Gai Sensei'nin hız konusu geçse sağda solda mutlaka bir tane o kadar hızlı ki uzayı büküyor yorumunu duyarsınız. Liseden mezun olmuş birisi bile bilir ki uzayı bükmenin hızla hiçbir alakası yok. Yani orada hızlı olduğu için bükmüyor. Sadece o kadar güçlü bir varlık oluyor ki çakrası gittikçe ağırlaşmaya, yoğunlaşmaya falan başlıyor. Uzayı da bu yüzden büküyor. Ayrıca diğer bir rivayete göre de Gai Sensei Madara ile savaşırken ağırlıklarını çıkarmayı unutmuş. Belki de bu listede zirveye oynayabilirdi. Kim bilir? 4. sıradaki isim Uzumaki Naruto. Buna eminim ki itiraz eden çok kişi olacaktır ama fikirlerime bir kulak verirseniz belki de haklı bulabilirsiniz. Şimdi listenin geri kalanındaki 3 isim uzay zaman tekniğine sahip oldukları için bir nevi hile denebilir. Bu yüzden Naruto'yu 4. sıraya koyuyorum. Ama şunu da kesinlikle söyleyeyim. Eğer genel hızdan değil de dövüş hızından bahsediyorsak Baryon Mod Naruto gördüğümüz açık ara en hızlı karakter ve büyük ihtimal 1. sırada olurdu. Çünkü Ishiki'yi bile paramparça ediyordu. Ama ben listeyi hazırlarken daha çok uygun koşullar sağlandığı zaman A noktasından B noktasına ilk önce hangi karakter varırdı gibi düşündüğüm için Naruto'yu 4. sıraya koyuyorum. Ve dediğim gibi ayak hızı veya dövüş hızında kesinlikle açık ara Naruto 1. sırada. Naruto başlangıçta genel olarak çok hızlı bir karakter değildi ama seri ilerledikçe ve Naruto yeni teknikler öğrendikçe hızına şahit olmaya başladık. Kurama Chakra moduna girdiği andan itibaren insanlar onu sürekli 4. Hokage ile kıyaslamaya başlıyor ve Shunshin tekniğini kullandığı zaman Raikage'den bile daha hızlı oluyor. Bu da onu neredeyse ışık hızında bir karakter yapıyor zaten. Hatta biraz daha ileriye gidip Kaguya gibi tanrısal bir varlığın bile hiç tepki veremeden kolunu kesip atabiliyor. Reaksiyon hızı da bir o kadar iyi çünkü Databook'ta gerçekten ışık hızında olarak anlatılan bu teknikten sıyrılmayı başarıyor. Yani tepki hızı ışık hızından daha hızlı, vücudu da buna ayak uydurabildiği için büyük ihtimalle en az ışık hızında. Ama bu Shippuden'de tabii. Daha sonra da Boruto'da yaşanan Delta ve Ishiki kapışmaları akla geliyor. Delta ile olan bütün bir dövüş neredeyse sadece ışık patlamalarıyla gerçekleşmişti. Daha doğrusu çok hızlı olduğu için öyle yansıyordu. Ishiki dövüşünde ise detaylı izleme şansımız oldu. Ama bu da sadece biz seyircilerin sahip olduğu bir fırsattı. Çünkü Sasuke gibi tüm zamanların en iyi görsel güçlerine sahip birisi bile dövüşü takip etmekte zorlanıyordu. Şu çok net, Baryon modu ile birlikte Naruto ışık hızından çok daha hızlı ve gördüğümüz en hızlı karakter. Bazıları bu güç Kurama'nın gücü gibi düşünebilir. O yüzden şunu da ekleyeyim. Naruto Kurama'sız da çok hızlı. Bütün Kage'lere saniyeler içinde tek atan Momoshiki gibi tanrısal bir rakiple bile henüz temel halinde hiçbir güçlendirme kullanmadan el ele dövüşebiliyor ve çoğunlukla dayak yese de en azından karşılık verip ayak uydurabiliyordu. Yani sadece Naruto'da büyük ihtimal en hızlı ninjalardan bir tanesi. 3. sırada Uchiha Sasuke var. Evet, dediğim gibi artık işin biraz hile boyutuna geldik denebilir. Az önce her ne kadar en hızlısı Naruto desem de Sasuke'yi 3. sıraya koyuyorum çünkü maalesef Naruto Sasuke ve listenin üzerindekiler gibi uzay zaman tekniğine sahip değil. Uzay zaman tekniği de işin mantığını çok bozuyor. Yani belli bir noktaya kadar Naruto gerçekten daha hızlı
Ama iş çok uzaklardaki başka gezegenlere, galaksilere veya direkt boyutlara geldiği zaman Naruto'nun buralara ulaşması pek mümkün değil. Evet, Sasuke'de daha uzak yerlere daha kısa sürede ulaşabildiği için matematiksel olarak daha hızlı ve bu yüzden 3. sırada. Ama siz Naruto'yu da en hızlısı olarak kabul edebilirsiniz. Tamamen sizin değerlendirmenize kalmış. Genel bir bakış atarsak, Sasuke aslında her zaman hızıyla ön plana çıkmış bir karakter. Küçüklüğünden beri birçok yerde ne kadar hızlı olduğu ya gösterildi ya da anlatıldı. Yetişkin Sasuke ise tıpkı Raikage'ler gibi yıldırım çakrasıyla hızını arttırabiliyor. Yalnız dikkat, bu yıldırım zırhı tekniği değil. Daha çok Body Flicker'ın yıldırım çakrasıyla yapılan versiyonu denebilir ve Lightning Flicker olarak geçiyor. Bana göre Baryon Naruto ve Ishiki'den sonra dövüş hızında en hızlı 3. karakter, seyahat hızında ise Minato ve Tobirama'dan sonra 3. ninja. Onların gerisinde olmasının sebebi de diğerleri anlık aktarımla ışınlanırken Sasuke uzayı büküp portal açarak, içine atlayarak falan gidiyor. 2. sırada Tobirama Senju var. Bazılarınız kardeş ya Kunai'si yoksa diye soracaktır. O yüzden sıralama mantığımı açıklarken uygun koşullarda diye eklemiştim. İcat ettiği Hiraishin isimli uzay zaman tekniği sayesinde Tobirama, mührü olan her yere anında ışınlanabilir. Bu mühür bir kunai'nin üzerinde veya bir çeşit nesnenin üzerinde de olabilir. Tekniğin çalışma mantığını da zaten ayrı bir videoda detaylıca anlattım. O yüzden burada tekrar açıklamayı düşünmüyorum. Tobirama kendi zamanında yaşayan en hızlı ninja lakabını almıştı. Işınlanma tekniği sayesinde çok hızlı seyahat ediyordu ama çok etkileyici derecede hızlı dövüşen bir ninja da değil. Edo Tensei formunda Madara'ya karşı dövüşürken bile gerçek anlamda ezilmişti. Yani lakabını tekniği sayesinde aldığı ve tekniğin doğası gereği sadece seyahatte kullanıldığı için hızlı dövüşmesini de bekleyemeyiz zaten. O yüzden dövüş hızında bir hayli geride olsa da seyahat hızı onu bu listede 2. sıraya sokuyor. Ve geldik 1. sıradaki isme. Minato Namikaze. Sebebi ise Tobirama ile aynı ama Tobirama'dan farklı olarak seride gerçekten birçok yerde Minato'nun en hızlısı olduğu anlatılıyor. Naruto ve 4. Raikage gibi karakterlerin hızları hakkında yorum yaparken bile sık sık Minato ile karşılaştırıldığını gözümüze sokuyorlar. Yani hız olayında Minato dünyaca ünlü bir ölçü birimi haline gelmiş desek yanılmayız. Hal böyle olunca da onu 1. sıraya koymamak ayıp olurdu. Peki aynı tekniğe sahip olan Tobirama neden 2. sırada? Minato neden daha üstün gibi sorularda sık sık soruluyor. Yine daha önce anlatmıştım, o yüzden kısaca bahsedeyim. Tobirama tarafından bile Minato'nun ışınlanma tekniğinde kendisinden daha iyi olduğu anlatıldı ve Minato'nun daha iyi olduğu konu tekniğin aktarım hızıydı. Yani Minato, Tobirama'ya göre daha hızlı ışınlanıyor. Bu arada bu listede olmasa da hani yabancılarda olur ya, en son listeye dahil olmaz ama Honorable, artık onursal aday mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama Honorable karakterimiz de kameraman. Evet, seride bazen gerçekten olaylar ışık hızının üstünde de gerçekleşiyor. Ama kameraman ne yapıp ediyor ve her şeyi bize anlayabileceğimiz şekilde aktarabiliyor. Bu yüzden bence buranın kazananı kameraman oldu. Buraya kadar izlediyseniz video zaten hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için de kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında mutlaka yazın. Görüşmek üzere.